Bir kişi eşinin yalan söylediğini nasıl anlar? Erkeklerin yalanları daha kısa olur. Kadınların yalanları daha hayal gücüne yansıyan, daha uzun kurgu yapabilecek yalanlar söylerler. Dolayısıyla o yüzden erkeklerin yalana yaklaşımlarının yakalanma unsuru daha fazladır kadınlarınkine oranla. O yüzden kadınlar iyi bir yalan dedektörüdür de diyebiliriz yani. Karşıdaki kişinin sizden hoşlandığını ifade eden davranış biçimleri var mıdır? Bir insanın yüzünden onun tehlikeli olduğu anlaşılabilir mi? Göz açılarının düşük olma halini gördüğünüz, devam eden elmacık kemiklerin çıkıntı yapmış olma halini gördüğünüzde, dudakların çok ince olması halinde uzak durmakta fayda var diyebilirim. Örneğin yüzün her parametresi ayrı bir şey söyler. Alnın 3 farklı unsuru vardır. Alnın düz olma hali, bombeli olma hali ve geriye doğru olma hali. Geriye doğru olan alınlar kişilerdeki önce eylemi tetikleyen yapılardır. Önce eylemi gerçekleştireyim, sonra üzerinde düşünürüm diyen yapılardır. Düz alınlar... Evet, 3'te burun üst kısmı düşmüş ve burun delikleri görünmüyor. Dolayısıyla 1 ile 3 arasında 3'ün casus olma ihtimalinin daha yüksek olduğunu söyleyebilirim. Hayalhanem kanalından Mehmet abinin yüz analizini yapabilir misiniz? Tabii ki. Hemen bakalım, bir inceleyelim. Evet, temporal hat, şakak lobları dediğimiz şu bölgelerde Mehmet Bey'in daralması var. Baskı var şuralarda. Bu yoğun, aktif, yoğun düşündüğüne işaret eder. İsmim Ahmet Akça, namı diğer yüze bakan adam. Profil tanımlama ve yüz okuma uzmanıyım. Alanda yazılmış 4 tane kitabım, bir tane de çevirim var. Davranış analizi uzmanı olmaya nasıl karar verdiniz? Müşterilerin satış deneyimlerini çözümlerken kendimce aslında eksik olan bir noktadan başladım. Çünkü o dönemlerde bize beden dili eğitimleri falan verilmişti. Bu beden dili eğitimlerinden yola çıkarak kişileri çözümlememiz gerekiyordu. Dolayısıyla burada uyuşmayan bir takım sorunlar vardı. Yani kişilerin beden dilleriyle satın alma kararları noktasında uyuşmamazlıklar söz konusuydu. Dolayısıyla burada uyuşmayan neler var diye aslında araştırırken davranış analizine yönlendim. İspanya'da bununla alakalı morfopsikoloji sertifikasyon eğitimini tamamladım. Arkasından da Rusya'da profiling sertifikasyon eğitimini tamamlayıp bu beni biraz daha insanlar olan merakımı cezbettiğinden kaynaklı yönelmiş oldum. Peki davranış ve yüz analizi bilmek hayatımızda ne gibi şeyleri kolaylaştırır? Çok güzel bir soru. Özellikle herkesin derdi aslında karşıdaki insanı biraz tanımak. Nasıl karar verdiğini anlamak. Tehlikeli mi, tehlikeli değil mi, bu kişiyle uzun süre ilişki yaşanabilir mi? Olası risk faktörleri nelerdir? Hepimizin aslında ana derdi, günlük hayatın içinde de, kariyer hayatı içinde de bunlar. Dolayısıyla bunları bildiğimiz noktada karşıdaki kişi artık bizim üzerimizde herhangi bir manipülasyon kuramıyor. Bununla beraber stres direncimizi yükseltmemize yardımcı oluyor ve karşıdaki kişinin aslında satın alma kararını nasıl verdiğini, diğer taraftan nasıl düşündüğünü, duygu durumunu, bunları çözümlememize yardımcı oluyor. Bunu iki türlü de düşünebilirsiniz. Biz pozitif tarafta değerlendiriyoruz. Bu kişiye nasıl iletişim kurulur? Bu kişiye nasıl faydalanılır kısmıyla, ama menfi tarafı da tabii ki art niyetli yaklaşıldığı zaman söz konusu olabilir. Menfi tarafında da kişinin zayıf yönlerini tespit ettiğiniz için bu zayıf yönlerini manipülasyon amaçlı kullanan durumlar karşımıza çıkabiliyor. Yüz okuma sanatı nedir? Yüz okuma sanatının tarihi çok eskilere dayanıyor aslında. Aristo'ya kadar gidiyor. Her dönemin bilim insanı, filozofu kendince insanların yüzleriyle ilgili bir takım çıkarımlar sunmuş. Şu anda günümüze geldiğimiz noktada ise biraz daha bilimsel kaynaklarla desteklenmeye çalışılıyor. Psikolojik altyapıyla desteklenmeye çalışıyor. Sosyolojik ve genetik çalışmalarla desteklenmeye çalışıyor. Dolayısıyla bir kişinin yüzüne baktığınızda o kişiyle alakalı az önce davranış analizinde söylediğimiz unsurları da işin içine katarak o kişinin güçlü ve zayıf yönlerini çözme şansımız var. Bu %100 budur diyemeyiz. Ama ne yapıyor? %80, minimum %80 o kişiyle alakalı güçlü ve zayıf yönleri çözebilme imkanımız sunuyor. Bunu diğer verilerle, diğer sözel olmayan verilerle bir araya getirdiğimiz zaman da o kişiyle alakalı %93'e kadar varan doğruluk oranında kişinin güçlü ve zayıf yönlerini çözebiliyoruz. Dolayısıyla iletişim kurduk. Kişi tehlikeli bir kişi ise ondan uzaklaşmamıza yardımcı olacak. İşte o kişiyle uzun süre bir iletişim, ilişki kurulacaksa uygunluğunun değerlendirilmesi, insan kaynaklarında, personel alımında o kişinin işe uygunluğunun değerlendirilmesi, satış tarafında ise kişinin satın alma kararını nasıl verdiğinin çözümlenmesi noktasında yüz analizini ve davranış analizini, diğer adıyla bizim tanımlamamızda da profil tanımlama metodolojisi cebimizdeki donelere done katıyor diyebiliriz. Yüz okuma yoluyla analize birkaç örnek verebilir misiniz hocam? Tabii ki. Örneğin yüzün her parametresi ayrı bir şey söyler. Alnın 3 farklı unsuru vardır. Alnın düz olma hali, bombeli olma hali ve geriye doğru olma hali. Geriye doğru olan
alınlar kişilerdeki önce eylemi tetikleyen yapılardır. Önce eylemi gerçekleştireyim, sonra üzerinde düşünürüm diyen yapılardır. Düz alınlar programlı yapılardır. Onların eyleme geçmesi geriye doğru alınlara göre biraz daha yavaştır. Dolayısıyla her parametre tek tek değerlendirilir. O kompozisyon içinde o kişinin hikayesi oluşturulur. Gerekiyorsa da o kişiye sorular da yöneltilebilir. Çünkü evet, yüz okuma dediğimiz metodolojinin içinde o kişinin yüzünden güçlü ve zayıf yönlerini çözebildiğimiz gibi akabinde hastalıkları da olabilir. Bunları da göz ardı etmemek gerekiyor. Çünkü hastalıklar da kişinin yüzüne yansıyacak, davranış yapısına yansıyacak. Bununla beraber de beden dilini olası negatif yönde ya da pozitif yönde etkileme durumu söz konusu. Şimdi aslında birçok kişinin merak ettiği bir soru soracağım. Bir kişi eşinin yalan söylediğini bu donelere bakarak nasıl anlar? Aslında ikili ilişkilerde, aile ilişkilerinde bunu çözümlemek biraz daha kolay. Neden? Aynı çocuklarımızın yalanını nasıl tespit ettiğimiz gibi eşlerin de birbirleri arasındaki söylemlerdeki yalanları fark edebilmeleri çok kolay. Çünkü o kişinin aslında eşlerin birbirinin temel davranışıyla ilgili bilgi sahibi. Yani o kişinin normalde stresli değilken nasıl davrandığını bildiği için strese girdiği zaman orada bir sapmayı görebiliyor. Çocuklarda da böyledir. Mesela çocuğumuzun yalan söylediği noktada davranışları değişmeye başlar. Bir ebeveyn olarak deriz ki yani bu bir şeyler karıştırıyor diyebiliyoruz. Dolayısıyla eşler arasındakinde de durum böyle. Hanımefendinin ya da beyefendinin temel davranışı var. Eğer bundan sapma varsa diyoruz ki ya dur, bu işin içinde bir şey var deyip oradan yürüyoruz. Ama burada ince bir nokta var. Erkekler ve kadınlar burada yapısal olarak beyin formlarında değişkenlik gösterdiği için yalana yaklaşımları farklı. Erkeklerin yalanları daha kısa olur. Daha mantıksal yalanlardır. Ama kadınların yalanları daha hayal gücüne yansıyan, daha uzun kurgu yapabilecek yalanlar söylerler. Dolayısıyla o yüzden erkeklerin yalana yaklaşımlarının yakalanma unsuru daha fazladır kadınlarınkine oranla. O yüzden kadınlar iyi bir yalan dedektörüdür de diyebiliriz yani. Karşıdaki kişinin yalan söylediğini gösteren net ifadeler, el hareketleri, göz mimikleri var mıdır? Evet, vardır. Ama burada her insanı kendi içinde, kendi bireyselliği içinde değerlendirmek çok önemlidir. Yani özellikle günümüzde internete girdiğiniz zaman birçok olası hatalı bilgiyle karşılaşabiliyoruz. Kişi burnuna dokunduysa yalandır, ensesine dokunuyorsa yalan söylüyordur, gözlerini kaçırıyorsa yalan söylüyordur gibi. Tam altı desteklenmemiş, aslında özünde doğru olabilecek ama altı desteksiz olan ifadelerle karşılaşabiliyorsunuz. Burada dikkat edilmesi gereken nokta şurası. Bir kişi stresli değilken nasıl konuşuyor? Beden dilini nasıl kullanıyor, cümleleri nasıl kullanıyor? İlk dikkat edilmesi gereken nokta burası olacak. Daha sonra bu kişiye uyarıcı soru sorulduğu zaman kişinin strese girmesiyle beraber bunlarda değişkenlikler gözükür. Mesela elini çok fazla oynatıyorsa kişi normal stresli değilkenki zamanda strese girdiği anda elle hareketleri yavaşlar. Bunun tam tersi de mümkün olabiliyor. Kişi normalde stresli değilken el kol hareketini fazla kullanmıyor ama strese girdiği anda bir anda el ve kol hareketleri canlanmaya başlıyor. Dolayısıyla o kişinin özelinde evet burnuna dokunması bir yalan işareti de olabilir. Burnuna dokunmaması bir yalan işareti de olabilir. Burada belki kişinin tiki var. Sürekli burnuna dokunuyor. Bunu tespit edeceğimiz nokta şurası oluyor. İlk o kişiyle görüşürken stres uyandırmayan sorularla, yani o kişinin hayatında stres uyandırmayacak. Bir kişinin kariyer hayatıyla ilgili olabilir, mezuniyetiyle, nerede oturduğuyla alakalı olabilir. Yani ana nokta şu, o kişinin sorduğu sorulardan stres almaması gerekiyor. Diğer tarafta o kişide bir yalan tespiti yapmamız gereken bir durum mu var? Öncelikle bunu tespit etmek gerekiyor. Ne için yalan tespiti yapmamız gerekiyor? Az öncekindeki gibi belki verdiği beyanlarda bir şüpheli durum söz konusuysa o zaman devreye girmesi gerekiyor. Örneğin elleri kolları çok oynuyor stresli değilken. Strese girdiği anda bir anda bunlar durmaya başlayacak. Ya da tam tersi, normalde hiç ellerini kollarını hareket ettirmiyor. Strese girdiği anda bir anda hareketlenme başlayacak. Burada hepimizin kendi karakter özelliği dediğimiz sinir sistemi işleyişlerimiz önemli bir faktördür. Mesela göz teması için de özellikle budur. Bazı insanlar yalan söylerken gözünüze direkt bakabilir. Bazıları da tam tersine kaçırabilir. Çünkü o kişinin karakter yapısı normalde iletişim kurarken göz teması kurmayan bir yapıdır. Ama strese girdiği anda göz teması kurmaya başlar. Ya da tam tersi göz teması kuruyordur, strese girdiği zaman gözünü kaçırmaya başlar. O yüzden herkesi kendi bireyselliği içinde değerlendirmek çok önemlidir. Yani bu keşke altın bir standart olsa da A kişisiyle B kişisini değerlendirirken aynı altın standartları kullanabiliyor olsak. Ama yalan tespitinde bu mümkün değildir. Karşıdaki kişinin sizden hoşlandığını ifade eden davranış biçimleri var mıdır? Kişi herhangi bir hoşlaşma durumunda, o A kişisinin B kişiden hoşlanması durumunda vücudundaki reaksiyonlarda ve bakışlarda değişkenlik gösterir. Örneğin karşınızdaki kişi sizden ilgi duyuyorsa bakış
atma şekli değişir. Çünkü burada da aslında o hoşlanma dediğimiz durumda da kişideki kortizol seviyesi yükselir. Onunla beraber saçıyla oynama artabilir, kendiyle oynama verisi artabilir. Dolayısıyla burada yine o kişinin temel davranışı baz alınarak hareket etmek gerekiyor. Temel davranıştan dışarı çıkıyorsa o zaman burada bir hoşlanma durumu da kendini gösterebilir. Ama bu şu demek değildir, az öncekiyle paralel. Temel davranışın dışına çıktı, yalan konuşuyor değil. Burada davranışı ön plana koymak lazım ve de çok güzel bir söz vardır. Bir kişi size bakmıyorsa kesinlikle orada bir şey vardır denir. Bunun aslında altında bu hoşlanma dediğimiz unsur da vardır. Neden bakmamaya çalışıyor? Burada iki farklı önerme getirebiliriz. Aramızda kötü bir şey mi geçti? Yoksa bu kişi olası benden hoşlandı da göz göze gelmekten imtina mı ediyor? Bir insanın yüzünden onun tehlikeli olduğu anlaşılabilir mi? Evet, yüzde tehlike verileri söz konusudur. Alından tutun da orta hatta kadar, yani kaşlar, gözler, burun, çene bölgesine kadar her unsur ayrı ayrı değerlendirilir. Alında örneğin temporal bölgede daralma söz konusu olabilir o kişide. Ama bu söylediğim verilerin hiçbiri yanlış anlaşılma olmaması adına tek başına kıymetsizdir. Diğer verilerle beraber değerlendirilmesi gerekir. İşte göz bebekleri çok ufaldıysa olası problem teşkil edebilir. Göz açıları aşağı düşük ise problem teşkil edebilir. İki dudağı da çok ince ise olası problem teşkil edebilir. Elmacık kemikleri sağa ve sola doğru çok fazla genişlediyse olası tehlike türeten dediğimiz yapılara işaret eder. Ama burada işte dediğimiz gibi bütünde tek bir veriyle değil, bütünde her alandan, üst alan, orta alan ve alt alan diye tabir ettiğimiz yüzün 3 verisinden de 3 bilgiyi almamız gerekiyor ki o zaman sağlıklı bir analiz gerçekleştirebilsin. Ama bu dediklerim not edilebilir. Yani alında temporal hatta bir daralma gördünüz. Eşlik eden göz bebeklerinin çok ufak olma halini gördünüz. Eşlik eden göz açılarının düşük olma halini gördünüz. Devam eden elmacık kemiklerinin çıkıntı yapmış olma halini gördüğünüzde, dudakların çok ince olması halinde uzak durmakta fayda var diyebilirim. Tehlikeli kişilerin 5 ortak özelliği desek, davranış ve yüz ifadesi olarak. Burada hani tehlikeli kişileri bir kriminal olarak ayırmak gerekiyor. Bir de işte bizim narsist, psikopatik ve de makyavelist diye tabir ettiğimiz kişiler olarak karşımıza çıkıyor. Özellikle narsistlerde karşımıza çıkan unsurlar az önce söylemiştik. Sağa ve sola doğru bir daha genişlemiş yapılar. Duruma göre işte erkeklerde daha küçük gözlere sahip olabiliyor. Kadınlarda daha büyük gözlere. Kalın kaşlar ya da belli belirsiz kaş modellerini narsistlerde daha fazla görüyoruz. Psikopatlar biraz daha soğukkanlı insanlar olduğu için onlar daha güzel bir görünüm, karşıya daha aktif iletişim kuran bir görünüm sergileyebiliyorlar. Dolayısıyla çok fazla aktif olan ya da çok fazla iyi görünen şeylere de dikkat etmek gerekiyor ve yüzde en önemli unsurlardan birisi tamamen simetrik bir yüz görüyorsanız dikkat etmenizde fayda var. Neden? Çünkü yüzümüzde asimetriler bizi biz yapan unsurlardır. Ama çok fazla olmasıyla hiç olmaması da soru işareti doğurur. Neden bu soru işaretleri gelir? Çünkü dediğimiz gibi yaşadığımız duygu, tecrübeler bizim yüzümüzde düşmeler, daralmalar, bozulmalar şeklinde kendini gösterir. Bir kişinin yüzünde hiçbir bozulma yoksa o zaman şunu diyoruz. 1. Cerrahi bir müdahale mi var? 2. Olası bir psikopatla mı karşı karşıyayım? Çünkü niye? Vicdan köprüsünü koparmış, sağ beyinle sol beyin arasındaki corpus callosum dediğimiz köprüde bir hasar olabilir. Kişi yaptığı eylemlerden dolayı vicdan azabı çekmiyor olabilir. Bundan dolayı da yüzüne herhangi bir yansıma söz konusu olmamıştır diyebiliyoruz. Bunlar bir hipotez olarak düşünebilirsiniz. Bu bir hipotezdir. Bunu davranışla desteklemek lazım. Eğer kişinin davranışlarında da, yani yüzünde gördüğümüz verileri davranışta da görüyorsak okey, dikkat edilmesi gerekiyor. Etkileyici bir konuşma yapmak için doğru jest ve mimikler nelerdir? Eğer bir sunum esnasındaysanız, bir etkileyici bir konuşma ihtiyacınız söz konusuysa ana nokta, evet bazen kamera karşısında bunlar çok mümkün olmuyor ama birebir iletişimde ana nokta şu ki sözlerinizi destekleyici beden dili ve jestler kullanmak çok önemli. Tam tersini ifade edecek jest ve mimikleri kullanmaktan ziyade onu destekleyici, 10 numara bir söylem derken şunu yapıyor olmak, şöyle bir amblem gösteriyor olmak onu destekliyordur. Sağa ya da sola gidiyorum derken işte sağa işaretlerken sağ elini kullanmak, solu işaretlerken solu kullanıyor olmak bir destekleyici jest ya da beden dili olarak karşımıza çıkabilir. Evet derken başımızı öne eğiyor olmamız mesela destekleyici bir unsurdur. Hayır derken yine sağa ve sola sallıyor olmamız bunu destekleyici unsurdur. O nedenle etkileyici konuşmaların altında yatan ana nokta budur. Kişilerin sözel ifadeleriyle onu destekleyen beden dilleri ve jestlerini beraber kullanmalarıdır. O nedenle mümkün mertebe daha açık beden dillerini tercih etmek ve o beden dilinden stres uyandıracak, stres ürettiğinizi gösteren beden dillerinin dışında kullanmak çok önemli. O yüzden söyleyebileceğim şu ki ana noktada beden diliyle sözlerin uyumlu olması gerekiyor.
Burun şekli, kaş büyüklüğü, göz büyüklüğü gibi etkenler yüz analizinde bize nasıl çıkarımlar yapmayı sağlar? Şöyle, kaş bölgesi bizim aslında aktif düşünme becerimizi, karar alma sistemimizi ve düşünme yoğunluğumuzu söyler. O yüzden kalın kaşların daha aktif düşünen, daha yoğun düşünen, iç referansları, iç motivasyonları daha kuvvetli olduğu insanların kişiliklerin çıkarımı olduğunu verilerini elde ederiz. Burunun derinliği, büyüklüğü, sırt kalınlığı dediğimiz unsurlar söz konusudur. Özellikle burnun sırt kısmı dediğimiz şu kısmın kalın olması kişinin stres direncinin yüksek olduğunu gösterir. Yani olası etrafında ona stres üretebilecek şeylere karşı dayanıklı bir yapısının olduğunu bize söyler. Gözlerde ise büyük gözler daha dışa dönük, daha mutluluk odaklı yapılarken küçük gözlerse daha içe dönük, daha gözlemci yapılar olarak karşımıza çıkar. Buradan ana nokta şudur. Gözlerin sağa ve sola doğru meyil dediğimiz şu açılarına da bakmak gerekir. Eğer gözler aşağı yönlü ise kişilerin dünyaya bakış açıları biraz daha karamsardır. Yukarı yönlü ise de daha pozitif bir bakış açısını kendilerinde benimsemişlerdir diyebiliriz. Sağ yanakta çöküntü, gamze dediğimiz şeylerin yüz analizinde karşılığı nedir? Evet, sağ yanağımız bizim sol beynimizle bağlantılı veriler verir. Yani sol beyin nedir? Realist beyindir. Kelimelerle alakalıdır, rakamlarla alakalı kısımdır. Bu sağ yüzümüze yansır. Sağ yüzümüzde sosyal hayatımız, kariyer hayatımızla ilgili bilgiler elde ederiz. Buradan elde edeceğimiz veriler, yani buradaki düşmeler sosyal hayatımızın nasıl olduğunu, oradaki stres direncimizin nasıl olduğunu, orada çalışma hayatımızın nasıl olduğunu, ikili iletişimimizin nasıl olduğunu söyler. Buradaki düşmeler de o noktadaki mobbinglere ya da strese maruz kalmışlıklara işaret eder. Ama gamze özelinde soruyorsanız gamze biraz daha mizah yaklaşımı kuvvetli olan ya da kısmen romantik doğa diye de tabir ettiğimiz romantik doğanın olduğuna işaret eden veriler söyler. Hocam bu romantik dua nedir? Romantizm önemlidir, jestler önemlidir, mimikler önemlidir. Onun için iltifatlar önemlidir bir romantik doğa dediğimiz kişi için. Bu şeylere çok önem verir sosyal hayatında. Eğer sağ yanaktaysa sosyal hayatında, sol taraftaysa özel hayatı dediğim kendine has o mahrem alanı dediğimiz alan için önemli verilerdir bunlar. Konuşma esnasında karşıdakinin sizden sıkıldığını hangi hareketleri gösterir? Kişi sizden sıkılmaya başladı ya sizden uzaklaşacak. Siz konuşmayı uzattıkça o farklı yönlere bakmaya başlayacak. Farklı bir konu açmaya çalışacak. Ana nokta daha çok sizden uzaklaşma hareketleridir. Önce size yakın dururken sonra sizden uzaklaşmaya başlar. Daha önce sizinle göz teması kuruyorsa göz temasını kesmeye başlayacak. Farklı taraflara yönelmeye başlayacak. Çünkü stres oldu. Az önce ne demiştik? Stres kişinin davranış sapmalarına yol açar. Dolayısıyla kişi de burada artık sizden sıkıldı ve o iletişimden uzaklaşmak istediği için strese girdi ve göz kontağını kesebilir, sizden uzaklaşmaya başlayabilir, size bariyer uygulayabilir, kendini kapatabilir dediğimiz kapanma jestlerini uygulayabilir. Ana nokta budur. Yani sizden uzaklaşacak, kendini size kapatacak. Sıkılıp sıkılmadığını çözmemiz için sizi dinliyorken sizle göz kontağı kuruyor mu buna bir bakalım. Sizi dinliyorken kapalı bir beden diliyle mi dinliyor yoksa açık bir beden diliyle mi dinliyor? Buna bakalım. Baktınız sıkıldı, artık bunlar değişecek. Göz kontağını kesecek, sizden uzaklaşacak, geriye doğru yaslanmaya başlayacak. Bununla beraber bariyer dediğimiz, işte elini kolunu yüzüne daha fazla götürme, ağzına götürme gibi eylemler ya da işte kendine kapanma dediğimiz unsurları daha fazla gösteriyor olacak. Psikopat kişilerin ortak özellikleri nelerdir? Psikopat insanlar görünümlerine çok önem verirler. Etkileyici bir cazibeleri vardır aslında bu kişilerin. İletişim becerileri çok kuvvetlidir. Burada da psikopatları biz kendi işimiz çerçevesinde ikiye ayırırız. Korkak psikopatlar ve cesur psikopatlar diye. Şöyle düşünüyor olabilirsiniz. Psikopatın da cesuru korkağı mı oluyor? Diyebilirsiniz. Evet. Cesur psikopatlar iletişime açık insanlardır. Daha aktif eylem içindedirler. Sizi ikna edebilme becerileri kuvvetlidir. Hayatın içinde olan insanlardır. Korkak psikopatlarsa iletişimden daha uzak insanlardır. İletişime girmemeyi tercih eden yapılardır. Bunlar daha çok sizin zayıf anınızı bulup o zayıf anınızda eylem gerçekleştiren yapılardır. Burada da literatür olarak psikopatı ya da psikopatın o iç dinamiklerini çok iyi tanımlamak gerekiyor. Psikopatın iç dinamiğinde aslında mücadele gücü çok yüksektir. Makyavelizm yani amaca giden her yol mubahtır gibi bir bakış açısını da görebiliyoruz. Dolayısıyla buradan yola çıkarak aslında yapılan araştırmalar şunu gösteriyor. Birçok başarıya ulaşmış insanların, hedeflerine ulaşmış, amaçlarına ulaşmış insanların da içlerinde o psikopati unsurlarının varlığını görebiliyoruz. Dolayısıyla yine alanın uzmanları diyorlar ki psikopat da kendi içinde ayrılır. Pozitif psikopatlar ve negatif psikopatlar. Negatif psikopatlar insanlara zarar vermeye çalışırken pozitif psikopatlar o psikopati özelliklerini insanın faydaları için kullanan yapılardır diyorlar. Bunları söyleyebilirim. İnsanın kaç yüzü vardır? İnsanın 3 yüzü vardır. Hatta bunu Japonlar da
destekliyorlar. O kadim bilgilerinden yola çıkarak. Bizim yaklaşımımızda şöyle, insan 3 yüzü vardır. Birinci yüzü sosyal yüzüdür. Bunu daha çok yüzümüzün sağ tarafında az önce dediğimiz kısımda görürüz. İkincisi öznel yüzüdür. Biraz daha sol yüzümüzde kendini gösterir. Öznel yüzümüz çünkü bizim kendi mahremimizdir, duygularımızın olduğu alandır. Bir de karanlık yüzümüz vardır. Bu karanlık yüz kendini hiç göstermeyebilir. Yıllarca basılı şekilde kalabilir. Ama bir bakarsınız o karanlık bir noktayla motive olur ve o yüzü göstermeye başlar. Hatta bazen haberlerde falan da çıkıyor ya, ya hiç beklemezdim, öyle bir insan değildi, çok iyi niyetliydi, çok herkese yardım ederdi, bunu nasıl yaptı anlamıyorum falan gibi. İşte bu karanlık yüzün aktif olma halidir. Ama hayatımız boyunca belki o karanlık yüz hiç aktif olmayacak. Ama bir bakacaksınız bir gün ortam müsait, telkinler geliyor, kişinin o karanlık yüzünü bir anda aktive edebilir ve görünmeyen kimliği karşımıza çıkabiliyor. Yüz ya da davranış analizi alanında polisle ya da askerle beraber çalıştığınız vakalar oldu mu? Askerlerle çalışmadık ama polislerle çalıştık. Hatta yakın zamanda Adli Bilimler ve Kriminalistik Ansiklopedisi çıktı 10 ciltlik. Oraya da bir makale yazdık. Tehlikeli kişilerdeki yüz analizi çalışmaları ile ilgili. Fırsat buldukça birbirimizle bu anlamda çalışmalar yürütmeye çalışıyoruz. Hayatınızın belli bir döneminde askerlik zamanı var. Terörle mücadele alanında. Sınır bölgesi 2003 ile 2007 yılları arasında Ağrı'da görev yaptım. Terörle mücadele esnasında davranış bilimi ve yüz analizi ile alakalı bir anınız var mı? Şöyle aslında çok şey kazandırdı. Biz orada daha çok termal kamera gözetlemesi yapıyorduk. O termal kamera gözetlemelerinden kendimizce çok müthiş çıktılar elde ettik. Yani orada mülteciyle artık termal kamera gözetlemesinde mülteciyle terörü ayırabiliyorduk. Bizim için en büyük nokta buydu. Yani onların sıcaklıkları değişkenlik gösteriyor, davranışları değişkenlik gösteriyor. Ve bakın yüz yüze görmüyorsunuz. Belki 2 kilometreden termal kamerayla çalışma yapıyorsunuz ve onların arasındaki sıcaklık farkını bile termal kamera gösteriyor. Bu bizde bir tecrübe elde etti. Onun haricinde diğer taraftan baktığımızda farklı askerlerimiz olduğu için o bölgenin kültürlerinin de genel beden dilleriyle ilgili çıkarım elde etmeye şansımız oldu. Onun harici biraz daha teferruata giriyor ama ciddi anlamda bize o 4 yıllık süreç güzel bir tecrübe kazandırdı diyebilirim yani. Hangi yüz tipindeki insanlar daha güvenilmezdir? Şimdi güvenilmezin tam bir tanımı yok aslında. Şu kişi güvenilmezdir demek için ne kadar güvenilirdir ya da hangi seviyede güvenilirdir diye bir parametre sunmak gerekiyor. Yani hangi anlamda güveneceğim? Şimdi X kişiyle sohbet ediyorsunuz. O X kişiyle sohbetiniz esnasında ortada herhangi bir para mevzu yok, ilişki mevzu yok. Sadece tamamen dostane bir sohbet gerçekleşiyor. Dolayısıyla bu kişiyle ilgili güvenip ya da güvenmeme durumu söz konusu olmayabilir. Ama diğer taraftan bir kişiyle iş yapacaksınız. İşte o kişiyle ortaya bir para dökülecek. Şimdi artık burada güven ölçeği çok önemli. Dolayısıyla hangi veriyle incelenmesi gerekiyor? Yani örneğin bu kişiyle evlenilecek, ne kadar güvenilir olduğunu test edilmesi gerekiyor. Burada önemli mesela. Dolayısıyla tek bir parametre değil burada. Şu veri güvene işaret ediyor dersem hatalı olur ama kümülatifte şunu söyleyebilirim. Sözel olan verilerle sözel olmayan veriler yani davranışlar birbiriyle örtüşüyorsa bu kişilerin güven ölçeklerinde yüksek seviyelerde olduğunu söyleyebiliyoruz. Yani diğer tabirle bir kişi size bunu yapmayacağım diyorsa ve yapıyorsa, şunu söylemeyeceğim diyorsa ve söylüyorsa, ben şöyle değilim diyorsa, bunu tam tersini gösteriyorsa otomatikman güven ölçeğinde aşağı seviyeleri kendisini çekmiş oluyor. O nedenle bir güven ölçeği kümülatifte sözel ve sözel olmayan davranışların bir bütün halinde görülmesi gerekiyor. Öbür türlü burnu şöyle olanlar, ağzı böyle olanlar güvenilmezdir demek aslında bu noktada kul hakkına belki girmiş oluyorsun. Çünkü diğer verileri de almamız gerekiyor. Ortada ne olduğunu değerlendirilmesi gerekiyor. Bağlamın değerlendirilmesi gerekiyor. Şimdi bağlam dediğimiz şey özellikle davranış analizinde çok önemlidir. Şimdi kişi sıcakta bildiğiniz şapır şapır terliyor. Kişi eğer deneyimsel öğrenmesi gerçekleşmemişse o terden kaynaklı şunu söyleyebilir. Ya niye bu kadar terledin? Bir şey stres oldu demek ki o stresten kaynaklı ter yapıyor diyebilirsiniz. Ama havanın sıcak olduğu bir bağlamı esas aldığınız zaman bu sıcaklıktan kaynaklı mı terliyor yoksa stresten kaynaklı mı terliyor'nun ayrımını yapmamız gerekiyor. O nedenle güven noktası da böyledir. Aynı yalandaki gibi bütüne bakmak çok önemli. Gün içinde çok karşılaştığımız bir şey. Konuşurken tırnak yemek, dudak ısırmak. Bunlar ne anlam ifade eder? Şimdi kişinin obsesyonu olabilir belki. Bir takıntısı vardır. Az önce buruna dokunma demiştik ya. Bunun gibi tırnak yeme obsesyonu olabilir. Sürekli kendiyle temas ediyor obsesyonu olabilir. Dudakların ısırımı olabilir. Bunun iki sebep oluyor. Bir obsesyon, iki de kişinin kendi karakter yapısıyla bağlantılı oluyor. Çünkü bazı karakter yapıları
kendini sakinleştirmek için bu süreçlere daha fazla adaptasyon için bunları kullanıyor. Aslında stres ana merkezinde, yani karakter merkezi biraz daha strese hassas olduğu için kişi kendi düşünce boyutunda da streslendiği zaman işte dudak ısırma gerçekleşebilir. İşte dudak koparmalar gerçekleşebilir. Tırnak ısırma, tırnak yemeler olabilir. Bunun hangi el ve hangi taraf olduğu çok önemli. Mesela sağ tarafta yapılan bir eylem o kişinin o obsesyonunun biraz daha sosyal hayatı ve meslek hayatı ile ilgili olduğunu söyler. Ama sol tarafla yapılan, sol parmağın ısırılıyor olması biraz daha öznel dünyasıyla alakalı obsesyon olduğunu söyler. Yani özel hayatında takıntı yaptığı, belki o kişiyle ilgili geçmişte yaşadığı psikolojik sıkıntılı süreçlerin beraberinde de belki bir travma süreci geçirmiştir. Onunla bağlantılı bir obsesyon gelişmiş olabiliyor. Hafıza geliştirme teknikleriyle alakalı çalışmalarınız var mı? Orada şunu söyleyebilirim. Kendimiz için olan yüzleri hatırlama becerisinde biz şöyle bir çalışma yaparız. Direkt hafızayı geliştirmekten kastınız buna benzer bir şeyse. Mesela özellikle toplu taşıma kullanmayı tercih ediyoruz. Toplu taşıma kullanırken de oturduğumuz kişilerden örneğin birini gözümüze kestiriyoruz. Onu 30 saniye inceleyip gözlerimizi kapatıyoruz. Sonra onu zihnimize tekrar canlandırıyoruz. O canlandırdığımız figürle gerçekteki figürü gözümüzü açıp farklarını görmeye çalışıyoruz. Dolayısıyla bu bizim görsel hafıza dediğimiz hafızayı da kuvvetlendiriyor. Yani bunu önerebilirim izleyicilerimize. Bu güzel bir hafızayı kuvvetlendirme yöntemi olarak kullanıyoruz biz. Şimdi biliyorsunuz Hayalhanem kanalında Mehmet Yıldız konuşmalar yapıyor. Bu da onun bir videosundan alınmış kesit. Sizden bu videodaki jest, mimik ve yüz analizlerini rica ediyoruz. Tabii ki. Bakalım. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ayakları şişene kadar namaz kılıyor. Ayakları şişene kadar. Bir gün Ayşe annemiz diyor ki ya Resulallah neden diyor. Neden bu kadar namaz kılıyorsun diyor. Niye öyle diyor biliyor musunuz? Çünkü Efendimiz Aleyhisselam'ın kendisini affettirmeye ihtiyacı var mı? Yok. İsmet sıfatı var onda. Hata kusuru yok. Peki Efendimiz Aleyhisselam'ın cennete girme derdi var mı? O da yok. Haşa. Peki Allah Resulü Aleyhisselam'ın cehennemden kurtulma derdi var mı? Haşa, o da yok. Ne diyor biliyor musunuz? Efela ekûnü abden şekûra. Ya Ayşe, ben şükreden bir kul olmayayım mı? Namazın derin manasını anlayanların hallerine bakın. Ya Rab, hiç değilse bir vakit namazımızda bizi bu hali tattır. Bir vakit. Hiç değilse bir kez böyle ruhumuz bu manayı, bu lezzeti ucundan da olsa duysun. Hiç değilse bir kez. O gün diyeceğiz ki ömrümdeki bütün ibadetlerden daha hayırlıydı o namaz diyeceğiz ya. Şunları söyleyebilirim. Özellikle psikotipi dediğimiz karakter analiziyle ilgili şunları söyleyebilirim. Bizim meraklı psikotip dediğimiz bir karakteri temsil ediyor Mehmet Bey. Onun haricinde ifadelerini sol ve sağ taraflarında farklı gruplar olduğuna binaen bunu söyleyebilirim. Sola ve sağa baktığından kaynaklı. Ön kadrajdan değil, sağ ve sol kadrajdan daha fazla iletişim halinde olduğunu söylüyor. Demek ki orada bir grup olabilir. Aktardığı, bilgilerini aktardığı arkadaşlar olabilir. Onun haricinde ses tonu güzel. Ses tonundaki değişimler güzel. Anlattığınız destekleyici, az önce söylediğinizle eş zaman. Çünkü bir duygu akışı olmalı. Bir sözel ifadede bir duygu akışı olmalı. O duygu akışı bazen yükselmeli, bazen düşmeli. Karşı tarafa daha sağlıklı ve daha güzel bir şekilde bu tarz alanlarda çalışanlar için tabiri caizse güzel duyguya hitap edebilecek şekilde yönlendirmek adına ses tonlarının yükseliş ve düşüşleri gayet güzel. Benim gözlemlediğim Mehmet Bey meraklı psikotip. Şehitlikten bahsedeceğiz. İşaretlerini mesela manası çok az önce güzeldir bahsettiğimiz İkinci işaretlemeyi güzel kullanıyor. şehitlik Birinci neymiş? bahsettiğimiz ve ikinci bahsettiğimiz diye tabir ettiğimiz işaretlemeyi güzel kullanıyor. Bunun söylediğini destekleyen bir unsur olarak karşımıza çıkar. Az önce beden diliyle sözel ve sözel olmayan verilerin incelenmesi demiştik ya. İşte burada bir şey söylüyorum, bunu destekleyici. 2 derken 2'yi gösteriyor olmam aynı zamanda bunu destekleyen jesti de karşı tarafın daha sağlıklı ve güzel anlaması için faydalı oluyor. O zaman ümmetimin şehitleri az olur buyurdu Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Bakın yine söylemini destekleyici az olur buyurduğu noktasıyla söylemini destekleyici bir beden dili sergilemiş oldu. Ya Resulallah peki kimler şehittir? Burada şunu da görmüş oluyoruz. Şimdi 5 durum var ki Allah'a itaat. Bakın 5 durum var ki bunu göstermeden de söyleyebiliriz. Bakın 5 durum var. Karşıya belki bir şey geçmemiş olabilir ama 5 durum var deyip hem 5'i söyleyip hem de işaretleme gösterdiğimiz anda karşı tarafın algısı hem görsel tarafta hem işitsel kanalda çalışmaya başlıyor. Şehidi fi sebilillah. Şehittir dedi mesela 5'i düşürdü 1 yaptı mesela işaretledi şehadet parmağı. Boğularak ölen şehittir. Bakın oradan geri topladı. Yani 1, 2 o 5'i
Mehmet Bey ne yaptı? Tek tek ifade ediyor. Hem söylerken 1 diyor, sonra 2 diyor. Önce 5'i gösterdi, sonra 1 dedi, 2 dedi. Karşı taraftaki yaklaşımın, yani karşı tarafa verdiği mesajı görselle de desteklediği zaman hem işitsel kaynağı hem de görsel kaynağı yönlendirmiş oluyorsun. Bunları söyleyebilirim. Teşekkürler hocam. Rica ederim. Bu aşamada da sizden 1-2 yüz analizi isteyeceğiz. Tabii ki. Hemen bakalım, bir inceleyelim. Evet, temporal hat, şakak lobları dediğimiz şu bölgelerde Mehmet Bey'in daralması var. Baskı var şuralarda. Bu yoğun, aktif, yoğun düşündüğüne işaret eder. Şimdi bu normalde yoğun düşünce pozitiftir. Ama kriminal yapılarda da karşımıza çıkar. O yüzden o yoğun düşünmenin sağlıklı olup olmadığının tespitini yapabilmek için aşağıdaki diğer unsurlara da, diğer bütün parametrelere bakmak gerekiyor. Mesela sol kaşında belli belirsiz bir kaş modeli daha belirgin kendini gösteriyor. Bu özellikle duygusal hayatında biraz daha amaç odaklı yaşadığını bize söyler. Amaçları olduğunu ve bu noktada duygusal hayatıyla ilgili öznel hayatını biraz daha kapalı tutuyordur diyebilirim size. Küçük gözleri var. Bu gözlemci ve detaycı olduğunun işaretini verir. Burun sırtı kalın, stres direnci yüksek ama şurada bir çizgisi var. Bu nereye yakın hemen bakalım. Sol tarafa daha yakın, yüzün sol formuna daha yakın. Göz açıları düz, aşağı ya da yukarı yönlü değil. Burun ucu aşağıya doğru, sivri. Bu bir, etik ve değerlerinin yüksek olduğunu, 2, sorgulayıcı bir yapısının olduğunu söyler. Bunu da geriye doğru kulak formu destekler. Geriye doğru kulak formu herkesin gittiği yoldan gitmek istemeyen, farklı yollar açan, farklı bakış açılarını benimseyen bir yapısının olduğunu söyler. Özellikle alın çizgisinin, saç çizgisi dediğimiz çizginin düz bir formda olması da zihinsel olarak kendi prosesleri, kuralları olduğunu, bu kuralları önemsediğini, bu kurallar da burun ucundan yola çıkarak daha çok etik ve değerlerle beslenen bir yapısının olduğunu bize söyler. Alt dudağı daha belirgin, özellikle iletişim ikna noktasında söylemleriyle ikna edebileceği noktasında veriler söyler. Mesela kriminal yapı olarak az önce alındaki temporal daralmayı kriminal olarak da görebiliyoruz dedik. Ama aşağıda bunu destekleyecek unsur görmediğimiz için artık şunu diyebiliriz. Evet, Mehmet Bey kendi zihninde kuralları olan, bu kuralları da etik ve değerleriyle besleyen, hayatı gözlemleyerek ve detayları önemseyerek yaşayan ve herkesin gittiği yollardan ziyade farklı yollar açmayı tercih eden bir kişilik olarak değerlendirebiliriz diyebilirim. Çok teşekkürler Ben hocam. teşekkür ederim. Hocam şimdi size yine 3 tane fotoğraf vereceğiz. Bu 3 fotoğraftan bir kişi casus. Hangi kişinin casus olduğunu ve yüzündeki hangi ögeden bunu anladığınızı, anlayabildiğinizi bize söyleyebilir misiniz? Öncelikle casusluk dediğimiz ya da ajanlık dediğimiz mesleği bir tanımsal olarak tanımlamak çok önemli. Yani bir ajan ne yapabilir? Saha ajanları farklıdır. Bir de burada farklı anlamlarda kullanılan işler vardır. Bir ajanın kullanılma şekilleri farklıdır. Mesela istihbarat alanında bal tuzağı dediğimiz unsurlar vardır. O kişiyle saha ajanı dediğimiz ajanda farklılıklar gösterebilir. Dolayısıyla biz öncelikle tanımdan yola çıkmamız gerekiyor. O tanım perspektifinde kişilerde bu özellikleri görebiliyor muyuz? Örneğin bu kişilerin hem konuşturucu, istihbarat almaya yatkın ama kendinin de bir o kadar ketum olması gerekiyor. Evet, karşı taraftaki konuşturacak ama kendisi de bir o kadar ketum olacak. Koyduk bunu cebimize. 2. Gözlem becerisi çok kuvvetli olacak. Duruma bağlı olarak kılık değiştirme becerisi kuvvetli olabilir. Onunla beraber yine zihinsel olarak esnek düşünme becerisine sahip olması lazım. Şimdi bunlar zihnimizde bir şablon oluşturdu. Esnek düşünme becerisi, okey. Hızlı düşünme becerisi, okey. Bunlar daha çok bombeli alın ve geriye doğru alınlarda kendini gösterir. Bununla beraber gözlemci, küçük gözler, çukur gözler, çekik gözlerde daha çok kendini gösterir. İfade edebilme, ikna edebilme alt dudakta daha fazla kendini gösterir. Dolayısıyla bu parametreler üzerinden bu fotoğraflara baktığımızda mesela birinci fotoğrafa baktık. Birinci fotoğrafta alını yüksek ve geniş. Evet, teorik farklı alanları var ama sağ alını daha belirgin. Bakın sağ taraftaki açılım daha fazla. Bu duygusal zekasının yüksek olduğunun işaretini verir. Ağzı küçük, üst dudak ince, alt dudak daha belirgin. Evet, ikna edebilme becerisi kuvvetli ama şu bölgelerinde şişlikler var. Bu bastırılmış öfke işaretidir. Bastırılmış öfke olduğu için de bu öfke hızlı patlamalar yapabilir ki burada da kişinin alnının şu bölgelerindeki daralmalar yavaş yavaş kendini göstermiş. Düz kaşlı mantıkçı mesela. Bir casusta mantık değil, iletişim odaklılığı daha fazla aramak gerekir diye düşünüyorum. Birinci fotoğrafı şimdilik bu analizde geçelim. İkinci fotoğrafa geldik. Daha yapısal olarak gördüğümüz fotoğraf biraz daha metroseksüel bir yapıyı kendinde gösteriyor. Sol kaşı, duygusal kaşı dediğimiz kaşta düzlük var. Sona doğru dağılmış. Evet, mantıkla yaklaşıyor ama sonradan o ilişkiden kendini dağıtıyor. Yine yüksek ve geniş bir alına sahip. Hem teorik hem de pratik tarafta kendini belli ediyor.
Sağ tarafta sosyal hayatında biraz daha mükemmelliyetçi ama iki dudakta çok belirgin. Bu iki dudağın çok belirgin olma hali, özellikle bir casus arıyorsam ya da işte iki burnun deliklerinin çok büyük olma hali bir casus arıyorsam ikinci plana, üçüncü plana atacağım bir veri olarak karşıma çıkar. Üçüncüyü de bakalım. Yine yüksek ve geniş bir alın. Sağ taraf yine daha belirgin bir yapı. Sağ tarafın yukarıda olma hali duygusal zekasının yüksek olduğunu söyler. Yine küçük gözler var. Burun sırtı ince, soğukkanlı bir yapı. Burun delikleri gözükmüyor ve ufak. Bakın burun delikleri gözükmüyor ve ufak. Bu mesela sır vermeyen bir yapıdır. Yani dışarıya bir şey aktarmayan bir yapıdır. Alt dudağı üst dudağından daha belirgin. Bu da yine iletişim kurabildiğini bize söyler ama kendiyle ilgili ifade vermezken başkasıyla, karşıdakiyle ilgili ifade alabildiğinin işaretini verir. Dolayısıyla 1 ile 3'ün arasında bu casusluğu değerlendirmem. 2'yi eledik. 2 verisel olarak bu meslek için çok uygun bir veri değil. 1 ile 3'ün arasında değerlendirmem lazım. 1'e bakıyorum tekrar. 1'de burun delikleri daha belirgin. Görünen burun delikleri var. Ben casus mesleğiyle ilgili, ajanlık mesleğiyle ilgili bir parametre göreceksem daha ufak ve görünmeyen burun delikleri olmalı. Hemen geri geldim 3'e. Evet 3'te burun üst kısmı düşmüş ve burun delikleri görünmüyor. Dolayısıyla 1 ile 3 arasında 3'ün casus olma ihtimalinin daha yüksek olduğunu söyleyebilirim. Teşekkürler hocam. Rica ederim. 3 numaralı kişi de casus. Hocam son olarak da hayalhanem hakkında görüşlerinizi bizimle paylaşabilir misiniz? Öncelikle geldiniz, buraya kadar zahmet ettiniz. Ayağınıza, yüreğinize sağlık. Çok teşekkür ederim emeğiniz için. Ne güzel ki insanlara dokunmak için bir yolculuktasınız. Bir kişiye bile farkındalık uyandırabilmek çok önemli. Dolayısıyla farklı alanlardan da kanalınızı dolduruyor olmanız çok önemli. Her farklı alana ihtiyacımız var çünkü. Bakış açısı özelliğinde. Burada emeğe geçen tüm sizlere, izleyicilerimize, takipçilerimize çok teşekkür ediyorum. İnşallah Rabbim daha güzel başarılarınıza imza atmanızı dua ediyorum o anlamda. Çünkü bu tarz yaklaşımlara çok ihtiyacımız var. Allah yolunuzu açık etsin. Hocam çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Emeğinize sağlık. Çıkmazdayım ya Rab. Yalnızlıklarım, yorgunluklarım, kaybettiklerim, kalbimi acıtan, hayatımı zindana çeviren ne varsa hepsini aldım, geldim huzuruna. Ve hepsinin ilacını buldum bu kitapta. Kalbimin yaralarını sarıp huzur veren şu iki zikir. Ya Baki, entel baki. Ya Baki, entel baki. Gezegenler bile bir aradayken, tek olduğunu düşünüyorsan koskoca evrende, bu kanal tam sana göre. Bu video YouTube kazanında kaybolmadan, senin gibi başkalarına da ulaşabilmesi için desteğe ihtiyacı var. Her abone, bir kırgın yüreğe daha ulaşmayı sağlayacak. Beğen, abone ol ve yorum yapmayı da unutma. Siz de Hayalhanem İstanbul ve diğer tüm projelerimize destek olmak için buradaki linke tıklayarak online bağışta bulunabilir veya aşağıdaki iletişim numaralarından bizlere ulaşabilirsiniz.